Jose Mourinho. Tam adıyla Jose Mario dos Santos Felix Mourinho. Kendi deyimiyle I think I'm a special one. futbol sadece güzel hareketlerin, güzel gollerin, milyonluk transferlerin, eşsiz taraftarların ve unutulmaz başarıların olduğu bir spor branşı değildir. Futbol içerisinde magazinsel olayları, yönetim futbolcu çekişmelerini, skandalları, nefretleri barındırır. Mourinho'yu özel kılan şey de buydu. Mourinho ilk profesyonel teknik direktörlük kariyerini Benfica takımında 2000 senesinde imzaladığı sözleşme ile başladı. Benfica ile 10 maçı çıktı ve 5 galibiyet, 3 beraberlik, 2 yenilgi sonrası yaklaşık 80 gün sonra Benfica'dan ayrılmak zorunda kaldı. Daha sonrasında Portekiz Süper Lig ekiplerinden Leiria ile sözleşme imzaladı. Ama kendisi burada da pek bir başarı elde edemedi. 18 maçta takımın başında bulunan Mourinho, 8 galibiyet, 7 beraberlik, 3 mağlubiyet ile yetinebildi. Zaman 23 Ocak 2003'ü gösterirken belki de futbol tarihini değiştirecek imzalar atıldı. Futbol tarihini değiştirecek iması pek abes kaçmayacaktır. Çünkü futbolun endüstriyel bir hal almasına birkaç sene kalmışken Porto tarihe tanıklık etmemizi sağlayacaktı. Kadrosunda Carvalho, Vitor Baio, Deco gibi efsane isimleri barındıran Porto, Mourinho ile birlikte ilk senesinde ligi kazandı. Akabinde Taçe'de Portugal Kupası'nı almayı başardı. Ama bununla yetinmemişti. O dönem ismi UEFA Avrupa Kupası olan ve Avrupa'nın en büyük ikinci kupası olarak adlandırılan kupayı Porto'ya tarihinde ilk kez kazandırma başarısı göstermişti. Mourinho artık Avrupa'nın takibindeydi. Sezona UEFA Süper Kupası ile başladı. Rakip ise o dönem hepimizin kadrosunu ezbere saydığı Milan'dı. Mourinho bu maçtan eli boş dönmüştü. Kaybedilen bir kupaydı ve telafisi zaten yapılacaktı. Porto elindeki kadroyu transfer döneminde bozmadı. Üstüne birkaç takviye ile sezona başladılar. İşler yolundaydı. Nitekim ligi rahat bir şekilde götürdüler. Gözler ise Şampiyonlar Ligi'ndeydi. Real Madrid, Marsilya ve Partizan'ın olduğu gruptan çıkmayı başarmışlardı. Bir sonraki turda ise rakip İngiliz devi Manchester United olmuştu. Rüya bitti gözüyle bakılıyordu. Ama ağır bir yenilgi bekleyenler yanıldı. Porto ilk maçı evinde 2-1 gibi bir skorla kazandı. Bir sonraki durak Old Trafford deplasmanıydı. Manchester maçı hızlı başlamıştı ve aradıkları golü erkenden bulmuştu. Seyirci baskısı, kadro kalitesi, her şey Manchester United lehineydi. Dakika 90 artıyı gösterirken Porto için son bir şans doğmuştu. Bir free kick. Baraja takılmak, topu avuta vurmak. Kısacası topu o an çizgiden geçirememek bir tarihi başlatmadan bitirecekti. Güzel bir şut, kaleciden dönen top ve o dönen topu tamamlamak. Sonrasında Old Trafford'da 67.000 kişinin önünde Mourinho'nun futbolcularıyla sevinmek için attığı yarım saha depar. Mourinho için masal devam edecekti. Çeyrek finalde ise rakip Lyon'du. Lyon'u evinde 2-0 yenen Porto, bu avantajı deplasmanda da kaybetmedi ve beraberlik alarak yarı finale ulaştı. Yarı finalde ise rakip Deportivo olmuştu. Günümüz futbolunu düşünce Deportivo ismi çoğunuza yabancı gelebilir ama o dönem Deportivo'da en az Porto kadar adından söz ettiriyordu. Nitekim son 16 turunda önce İtalyan devi Juventus'u eledi. Ardından çeyrek finalde bir diğer İtalyan ekibi Milan geldi karşılarına. Deportivo ilk maçı 4-1 gibi skorla kaybetti. Ama Deportivo için son bir kurşun daha vardı ve Şampiyonlar Ligi tarihinin en iyi geri dönüşlerinden birine imza attılar. İspanya'da 4-0 gibi bir skorla geri dönüş yaptılar. Belki de Milan'ın dağılmasına öncülük ettiler. Bir yanda Porto, diğer yanda Deportivo. Avrupa bu maça ekstra özel ilgi gösteriyordu. Porto ilk maçı evinde 0-0 bitirmesine karşı deplasmanda attığı penaltı golüyle finali aralamıştı. Mourinho'nun takımı finale gelene kadar sadece gruplarda oynadığı ikinci maçta Real Madrid karşısında yenilgi görmüştü. İlginç bir anekdot daha.
Final dahil olmak üzere Porto, Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı 13 maçın 12'sinde 4-4-2 kare formasyonunu kullanmıştı. Tek farklı dizilişi grup maçlarında Marsilya'ya karşı kullanmıştı. Bu farklı dizilişi kullanmasının sebebi ise Marsilya'nın Porto gibi o maçta 4-4-2 dizilişini kullanmasıydı. Finalde ise Porto, Monaco karşısında 3-0 gibi net bir skorla Avrupa'nın en büyüğü olmuştu. Futbol dünyasında birden Roman Abramovich isminde Rus milyarder ortaya çıktı. İngiltere'de Chelsea ismindeki futbol kulübünü satın aldı. Milyon dolarlık borcu bir anda sıfıra indirdi. Yine o dönem akıl almaz bir para olan 120 milyon dolarlık bir transfer bütçesi açtı. Kulüpteki ilk sezonda Henry, Vieira, Crespo, Makalele, Davids, Ronaldinho gibi isimlere talip oldu. İstediği miktarı ne olursa olsun bir yıldızlar topluluğu kurmaktı. 2003 yılında yani Mourinho gelmeden önce takıma o dönemin yıldızları Veron, Makalele, Crespo, Mutu gibi isimler geldi. Ancak Ranieri ile istenilen başarı yakalanmadı. Şampiyonlar Ligi'nde yarı finalde elenme, ligde ikinci olma. Chelsea'nin o dönem harcamaları göz önüne alınca başarısızlıkla ve Ranieri ile yollar ayrıldı. Roma'nın artık tek bir hedefi vardı. Yıldız oyunculardan önce yıldız bir teknik direktör. Hedef kim olabilirdi? Tabii ki de son Avrupa Şampiyonlar Ligi şampiyonu takımı yöneten Mourinho. Mourinho nereye geldiğinin farkındaydı. Akıl almaz harcamalar, parayla alınabilecek her oyuncunun olabileceği düşüncesi, Chelsea'den nefret etme sebebiyken özel bir Rim röportajı ile bu antipatiyi 2 katına çıkardı. Roman Avrupa'nın en iyi oyuncularını isterken Mourinho ise sadece kendi için savaşacak oyuncuları istiyordu. Önce eski takımından Carvalho ve Pereira'yı aldı. Sonrasında Robben ve Thiago. Ama sürpriz sondaydı. O dönem basın Shevchenko gibi isimleri beklerken Mourinho ısrarla onu istedi. İstediğini ise astronomik bir rakamla aldı. O isim Drogba'ydı. Mourinho için Chelsea'nin ilk senesinde de rüya devam etti. Chelsea, Mourinho tarafından yıllar sonra o dönemin rekoru kırılarak şampiyon yapıldı. Ligde sadece tek bir maç kaybettiler. 13. hafta kazandıkları liderliği sezon sonuna kadar kaybetmediler. Şampiyonlar Ligi'nde ise yarı finalde Liverpool'a karşı final biletini kaçırdılar. Ama bu durum Mourinho'yu futbolun her daim konuşulan ismi olmaktan çıkarmadı. Taraftar, basın ilişkileri, futbolcular derken her gün, her hafta, her karşılaşma sonrası konuşulan isim oldu. Chelsea ile ikinci sezona Essien, Del Horno, Bright Phillips gibi isimleri transfer ederek başladı. O dönem ödenen 25-30 milyon dolar bedelli transferler ciddi yüksek bir meblağ sayılıyordu. Hatta Essien ben bu kadar para etmem açıklamasında bulunmuştu. Chelsea ligde bu sefer 91 puan ile şampiyon olmuştu. Ama Roman için Chelsea'ye yapılan yatırımın tek karşılığı Şampiyonlar Ligi'ydi. Şampiyonlar Ligi'nde ise rakip son 16 turunda Ronaldinho'lu Barcelona olmuştu. Roma'nın Chelsea'yi satın aldığında ısrarla istediği isimlerin başında Ronaldinho vardı. Ama Ronaldinho'nun tercihi Barcelona olmuştu. Kim bilir belki Mourinho olmasaydı Ronaldinho o dönem Chelsea'de olabilirdi. Chelsea, Ronaldinho'lu Barcelona karşısında pek bir varlık gösteremeden elenmişti. Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turunda elenmek Roman için ciddi bir başarısızlıktı. Transfer politikasında artık söz sahibi olmak istiyordu. Ertesi sezon Mourinho ne kadar istemese bile Roma'nın ısrarları üzerine Shevchenko ve Ballack transfer edildi. Mourinho için bu transferler takım içi dengeleri bozacak, Roman içinse takımı Avrupa'da zirveye çıkaracak hamlelerdi. Mourinho katı kuralcı bir yönetime sahipti. Futbolcular her denileni yapmak zorundaydı. Başarıyı tatmış oyuncuların kendisine yarar sağlamayacağı kanaatindeydi. Gerçekten de hangi düşünce doğruydu?
Chelsea Mourinho ile 3. senesinde FA Cup, EFL Cup gibi kupaları kazanmıştı. Ligde ise şampiyonluk potasındayken son 5 maçta 5 beraberlik alınması Chelsea'yi o sezon Manchester United'ın ardından ikinci yapmıştı. Şampiyonlar Ligi'nde ise rakip yarı finalde Liverpool'du. Chelsea ilk maçı 1-0 yenmesine rağmen deplasmanda rövanşta penaltılarıyla final biletini kaçırmıştı. Mourinho'nun en çok zorlandığı takımlardan biri Pep Guardiola'nın Barcelona'sından sonra Benitez'in Liverpool'uydu. Yarı finaldeki kayıp, ligdeki kayıp ve Şevçenko Ballack gibi oyuncularla oluşan sorunlar Mourinho'nun başını ağrıtmıştı. Özellikle Şevçenko gibi bir yıldızın çoğu maçta yedek bırakılması basının özel ilgisini çekiyordu. Bu sebeplerden dolayı Mourinho ve Roma'nın arası açıldı. Sonuçta patron Roman'dı ve Mourinho 2007 Eylül ayında Chelsea takımından ayrıldı. Özel bir artık sendeleyen biriydi. İşte bunu yapmak üzere Mourinho 10 ay sonra yeni takım Inter ile sözleşme imzaladı. Inter'in kadro yapısı Mourinho'nun tam istediği şekildeydi. Hırslı, başarıya aç oyuncular. Her denileni yapacak bir Materazzi, Zanetti, Stankovic ve Cambiasso vardı. Üstüne Montari, Quaresma gibi oyuncuları transfer etti. Zaten ligde de o dönem öncesi rakipsiz durumdalardı. Dağılmış bir Milan, şike davası sebebiyle ligden düşmüş ve sonra geri gelmiş bir Juventus derken Inter ligi götürüyordu. Ama Şampiyonlar Ligi öyle kolay değildi. Mourinho Inter ile ilk senesinde son 16 turunda Sör'ün Manchester'ına karşı kaybetti. Ferguson'un kadrosunun önünde durmak zaten o dönem imkansıza yakındı. Kadroda Rooney, Ronaldo, Berbatov, Ferdinand, Evra, Vidic, Scholl, Van der Sar gibi isimler vardı. Inter ikinci sezon kadrosuna Milito, Schneider, Eto'o, Motta, Lucio gibi isimleri kattı. Lig ve İtalya Kupası cepteydi. Ama asıl dönüm noktası yine Şampiyonlar Ligi'ydi. Her daim gündemde olan Mourinho bu sefer Şampiyonlar Ligi'nde bir şeyler yapmalıydı. Barcelona, Kiev ve Kazan ile birlikte olduğu gruptan çıktı. Son 16 turunda ise gerçekten ilginç bir eşleşme oldu. Inter ve Chelsea. Bu eşleşmede evinde 2-1, deplasmanda 1-0 kazanan Inter üst tura çıkmaya hak kazanmıştı. Çeyrek finalde ise CSKA karşısında 2 maçı da 1-0 kazanarak yarı finale yükseldi. Yarı finalde ise rakip topu aldığında dakikalarca bırakmayan, rakip sahada onlarca pas yapan, rakibe topu kaptırdığında 6 saniye içerisinde geri alma hedefi koyan Barcelona'ydı. İlk maçı 3-1 gibi net bir skorla kazanmıştı Inter. Ama deplasman maçı bu kadar rahat olmayacaktı. Deplasmanda 28. dakikada ikinci sıradan Motta kırmızı kart görmüştü. 60 küsür dakika 10 kişi oynayan Inter evinde yakaladığı avantajı bırakmadı ve 1-0 yenilmesine rağmen finale çıkmayı başardı. Finalde ise rakip eskiden öğrencisi olduğu Van Gaal'in Bayern'iydi. 2-0 gibi net bir skorla maçı kazanıp geçmiş başarılarının tesadüf olmadığını bütün futbol severlere gösterdi.